Bizler nasıl ki dünyayı renklerle algılıyorsak, bizi de insanların renklerimizle algıladığının çok farkındayız. Hele ki renk analizinin bu kadar popüler olmasıyla bunun önemini gittikçe daha çok kavruyoruz. Profesyonel bir destek almadan önce de çoğu kişinin kendi renklerini bulmak üzere internete başvurduğunu görüyorum. Yazılar okuyorlar, videolar izliyorlar, kendi üstlerinde denemeler yapıyorlar. Belki bu konuda internette mevcut olan bilginin %95 civarı benim de zamanında 17 sene önce öğrendiğim bilgi olduğu için ve bunca senelik deneyimden sonra bu bilginin nasıl bizleri yanıltabileceğine değinmek istiyorum. Çünkü hem kendi rengini öğrenmek isteyenler hem de renk danışmanlığını meslek edinmiş olup bu ana akım renk danışmanlığı bilgisiyle hizmet vermeye çalışanların bazen akıllarında bir takım soru işaretleri oluşuyor ve bu mitler doğrultusunda ilerlenildiğinde hem kafa karışıyor hem sonuç yanlış olabiliyor. Buna sebep olan 10 tane mitten bahsedeceğim sizlere ve bu mitlerin çok da ciddiye alınmaması gerektiğini sizlerle bilgim dahilinde paylaşayım ki belki tahminlerinizde ve hizmetlerinizde biraz daha rahat yol alabilirsiniz. Bunları bir listeye dökeyim aslında. Ondan sonra da bir açıklamalarına girişeyim. Birincisi, biraz ilkel bir yöntem. Damar renginden renk grubunuzu bulmaya çalışmak. 2. Altın gümüş testiyle kendinizi sıcak veya soğuk gruba dahil etmek. 3. Saçımda, kaşımda, gözümde koyu renkler var, pigmentler koyu renk vermiş. Dolayısıyla sonbahar ya da kış olmaktan başka şansım yok. 4. Yanaklarım pembe, pembe soğuktur, soğuk grupların birindeyim. 5. Pembemsi renkler soğuktur, bana yakışıyorlar, dolayısıyla soğuk gruptayım. 6. Mavi, yeşil, mor, soğuk renkler çok seviyorum, çok yakışıyor, çok yakıştırıyorlar, dolayısıyla soğuk gruptayım. 7. Siyahı beyazı o kadar rahat giyiyorum ki kış olmak haricinde bir opsiyonum yok. 8. Pamuk prenses gibiyim. Bembeyaz tenim, simsiyah saçlarım var. Dolayısıyla kış grubundayım. 9. Saç rengim ya da göz rengim o kadar sıcak ki ben de sıcak alt tonlu bir gruptayım. Sonbaharım ya da ilkbaharım. 10. Dijital denemelerimde saçımdan, gözümden, tenimden bilgi alındı ve karşılığında bana bir renk grubu tahsis edildi. Şimdi dilerseniz bunları tek tek inceleyelim. Birinciden başlayalım, damar renginden başlayalım. Damar rengi az önce bahsettiğim gibi işin en ilkel tahmin yürütme yöntemi. Damarlarımızın şeffaf, transparan olduğuna dair blog yazımı belki okumak isteyebilirsiniz. Kendi üstümde de yaptığım denemelerde şunu görüyorum. Sabah saatlerinde sıcak gruptayım, akşam saatlerinde soğuk gruptayım. Gümüş ve altın renklerine değinmemiz gerekirse altınların çok farklı sıcaklıklara sahip olduğunu bilmek lazım. Saf sarıdan başlayıp turuncuya giden sarıları içerdiğini, hatta rose gold dediğimiz altınların biraz daha turuncumsu hatta kırmızımsı olabileceğini bilmek lazım. Bu metalik renklerde bir rengi yüzünüze yaklaştırdığınızda nasıl bir yansıma göreceğiniz bizler için, renk danışmanları için önemli. Dolayısıyla altını bir kelime altında genellemek hiç de yeterli olmuyor. Gümüşe değinmemiz gerekirse, gümüş bildiğiniz üzere hani renk olarak ne renktir dediğimiz zaman gri. Gri'nin herhangi bir kişinin cilt rengini bozduğuna şahit olmadım. Bazı sıcak grup insanları için biraz fazla soğuk kalabiliyor olsa da buna uyumsuzluk demek doğru değil. Her rengin sıcak ve soğuk tonlarını bir arada bulunduran renk çarkında sıcak da olsa soğuk da olsa tüm renklerin ortadaki beyaz gri siyah bir eksene dokunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla uyumsuzluğun söz konusu olmadığını bilelim. Gümüş bir rengin yansımasıyla iyi hissediyorsanız kendinizi direkt olarak soğuk gruba dahil etmeyin. Bundan 40 sene öncesinin metodolojisi benim de öğrendiğim ama maalesef arada bir yanıldığımı itiraf etmem gereken konu şu. Cildinizde, saçınızda, gözünüzde, kaşınızda koyu pigmentlerin baskınlığı söz konusu ise sonbahar ya da kış grubuna, bizim iki koyu grup dediğimiz, aslına bakarsanız genel görüntünün koyu olmasını ifade ettiğimiz gruba ait olduğunuzu düşünebilirsiniz. Çünkü 40 sene öncenin metodolojisi böyle öngörüyordu. Açık renk grupları dediğimiz ilkbaharlar ve yazlarda
gayet koyu göz rengine sahip, gayet koyu saç rengine sahip kişilere sıklıkla denk geldim. Bir başka konu pembe yanaklar. Pembe tamamen soğuklukla eşleştirildiği için ana akım renk danışmanlığı sistemlerinde yanaklarınız pembe ise soğuk grupta olma olasılığınızın yüksek olduğunu söylüyorlar. Oysa ki şöyle düşünmemiz gerekiyor. Üzerinizden, cildinizden yansıyan bir renk yanaklarınızı pembeleştiriyorsa ve sağlıklı bir görüntü veriyorsa soğuk grupta olma olasılığınız yüksektir. Fakat fabrika ayarı olarak pembemsi yanaklara sahip olmanız soğuk grupta olup olmadığınıza dair en ufak bir fikir vermeyecektir. Pembemsi renklerin soğuk olduğu yanılgısına değinmek istiyorum. Çünkü en büyük hataya galiba bu sebebiyet veriyor. Kırmızı sıcak bir renktir ve kırmızının açıkları, koyuları kırmızının bu sıcaklığını korur. Ve açık kırmızılarda evet pembemsi bir dokunuşun örneğin bir bejin altında olduğunu görebiliriz ama kırmızının açığı bir pembeye soğuk dememiz hatadır. Danışanlarımdan da sıklıkla duyuyorum. Mavileri, morları, yeşilleri çok seviyorum. O yüzden soğuk grupta olmam lazım. Eğer soğuk grupta değilsem bütün gardırobumu çöpe atmam gerekiyor diyenlere denk geliyorum. Şunu bilmek lazım. 4 mevsimimiz var, 4 renk grubumuz var ve her birinde maviler, yeşiller, morlar var. Daha sıcak, daha soğuk versiyonlarıyla. Rengin soğuk olması bizi soğuk renk grubuna atamıyor. Rengin sıcaklığı ya da soğukluğu üstünden ilerliyoruz renk danışmanlığı seanslarımızda. Eski yöntem ne der? Siyah ve beyaz sadece kış gruplarının giyebileceği bir renktir der. Siyahın ve beyazın bizlerden daha keskin kaldığı, bizlerden daha canlı kaldığı durumlarda tercih edilmemesi taraftarıyım. Bu İngiliz tarzı eski metodolojinin çok üzerine basa basa söylediği bir tipleme vardır. Pamuk Prenses. Çok açık ten rengini, çok koyu saç rengini kasteder ve bu açık koyu zıtlığının ancak kış grubundaki insanlarda bulunabileceğini iddia eder. Bunun böyle olmadığını, Pamuk Prenses görünümlü yaz insanlarıyla, sonbahar insanlarıyla ve ilkbahar insanlarıyla çalıştığım için iyi biliyorum. Bu tufaya düşmeyin diyeceğim. Açık ten, koyu saç sizi bir kış grubu insanı yapmak mecburiyetinde değil. Bir başka yanılgımız da bu pek kullandığımız yöntemlerle ilgili değil de kişilerin kendi mantıkları doğrultusunda vardıkları bir sonuçtur diye düşünüyorum. İşte göz rengim sıcak, içinde çok sarı var. Saç rengim sıcak tarafta yer alıyor. Bu sebeple sıcak gruptayım diye bir önerme getiriliyor. Fakat şunu bilmemiz gerekiyor. Cildimizin sıcak ya da soğuk renklere verdiği tepkiyle gözümüzün saçımızın alt tonunun bir alakası yok. Pekala da cildimiz sıcak alt tonluyken gözlerimiz soğuk tarafta, gözlerimiz sıcak iken tenimiz sıcak tarafta olabiliyor. Gerçek renk danışmanlarının kullanmadığı bir yöntemden de bahsetmek istiyorum. O da dijital ortamda kendi renklerinizi bulmaya çalışmak. Güne dek sadece 2 ayrı yol üstünden buna ulaşılmaya çalışıldığını gördüm. Bunlardan bir tanesi fotoğrafınızı yüklemek, fotoğrafınızı iletmek ve fotoğraf üstünden size bir renk grubu önerilmesi. Farklı uygulamalarla saçınızın, gözünüzün, teninizin bir noktasından damlacıkla bir renk almak, hatta ve hatta bunu ChatGPT'ye sormak suretiyle kendi mevsiminize ulaşmaya çalışmak. Fakat bu dijital ortamda yansımalar tamamen devre dışı. İster gönderdiğiniz fotoğrafın etrafına başka bir renk oturtulsun, isterseniz damlacıkla renkler farklı noktalardan alınsın. Bunlar bizlerin üst tonuyla ilgilidir. Bunların klasik bir renk danışmanlığıyla yani bir yansımanın cildimize ne yaptığıyla ilintisi yoktur. Yanıltma olasılıkları çok yüksektir. Bundan sonra şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani bu 10 mit, 10 şehir efsanesi aklınızın bir kenarında bulunsun. Bunlara dayanarak bir tereddüte düşüyorsanız yok sayabileceğinizi söylemek istedim. Veya bir renk danışmanıysanız ve bu geçmiş yöntemle bir eğitim aldıysanız hizmet verirken de bu sıkıntılara düşüyorsunuzdur. Bu bahsettiğim 10 başlıktaki denemelerinizi yok sayın. Hakikaten sıcak ve soğuk alt tonlu renklere cildin nasıl tepki verdiğini gözlemleyin.
Bu 10 madde sizleri yanıltması muhtemel 10 maddeydi. Şunu anlıyorum, herkesin profesyonel bir renk danışmanlığına imkanı olmayabilir, erişimi olmayabilir ama kendi renklerinizi denerken bir damar testinden, bir gümüş altın testinden geçip de vakit kaybetmenizi hiç arzu etmem. Dilerim faydalı olmuştur. Dilerim bu şehir efsanelerinin aklımızı ne kadar karıştırabileceğine dair bir fikir verebilmişimdir. Teşekkür ederim.